Scott Cooper'ın çoğunlukla komada olan Bruce Springsteen biyografisini hafifçe canlı tutan temel soru, bir sanatçının acıdan nasıl eser yarattığıdır. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, Nebraska adlı tek bir albümün inşasını ve 10 şarkısının yazımını, Springsteen'in depresyonundan kaçınmanın yanı sıra depresyonundan bir araya gelmesinden nasıl doğduğunu anlatıyor. Ancak eğer Springsteen, Amerikan işçi sınıfının şairlerinden biri ise ve Cooper'ın onun portresi böyle bir öncünün eşsiz sanatını çağrıştırmayı amaçlıyorsa, o zaman film tam bir başarısızlıktır. Kurşun gibi kalıplarla ve gerçekçiliğe sinir bozucu bir bağlılıkla dolu olan Deliver Me From Nowhere, Springsteen'in en etkileyici eserlerinden birindeki tüm karmaşıklığı ve nüansı ortadan kaldırıyor. Cooper'ın senaryosu, Warren Zaines'in aynı adlı biyografisinden uyarlanmış ve konu büyüleyici. Ancak Cooper'ın kitabı sinematik hale getirmek için pek bir şey yapmadığı oldukça açık. Springsteen, The River albümü için büyük bir başarı yakalayan turneyi yeni tamamlamış ve Columbia Records yöneticisi Al Teller yine para kazandıracak bir hit şarkıya susamış durumda. Ancak Springsteen, 30'lu yaşlarının başında, şöhretin hızla artmasıyla çocukluk travmalarının gerekli iyileşmesine atlamak zorunda kalan kederli bir adamdı. Bu yüzden Springsteen, Colts Neck, New Jersey'deki evinde bir Echoplex'le kaydettiği ruh dolu bir folk albümü yaptı. Rock'n'roll'dan bu cesurca ayrılış, kesin başarıdan uzaklaşan bir riskli hamleydi. Ancak yakın arkadaşı ve menajeri John Landau'nun korumasıyla Springsteen sanatsal yeteneklerine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve gerisi tarih oluyor. Albümün basına yansımaması, turne yapılmaması ve hatta kapakta yer almaması konusundaki ısrarına rağmen Nebraska listelerde 3. sıraya yükseldi. Scott Cooper'ın biyografisi, karmaşık bir sanat eserinin acı verici derecede gerçekçi bir portresi. Springsteen rolünde White, şaşırtıcı olmayan bir şekilde etkili. Patron rolünde kambur ve sürekli yüzünü çevirmiş, sanki keşfedilmekten saklanıyormuş gibi. John veya bekar anne sevgilisi Faye ile samimi sohbetlerde bile White'ın canlandırdığı Springsteen, vücudunu köşelere, omuzlarını ve çarpık başını öne eğiyor. Duygusal kaçınma eğilimi sürekli fiziksel bir alışkanlık haline gelmiş bir adam. Daha güçlü bir film bekleyen şaşırtıcı bir performans. White, Springsteen'in sahnedeki meşhur kişiliğini canlandırmada özellikle etkili ve onu ele geçirilmiş bir adam gibi canlandırıyor. Her an derisinden fırlıyor gibi görünüyor. Sıcak, kırmızı teni, rock tanrılarının ilhamıyla alev alev yanıyor. Springsteen'le tanıştığımızda boynunda beyaz bir havluyla sahne arkasında oturuyor ve yere o kadar çok ter damlatıyor ki bir su birikintisi oluşmuş. Müzikal sahnede bir boksör olan White'ın sanatçılığı hem izleyicisine hem de kendisine karşı ezici bir darbe. Ancak White'ın performansı karmaşık olsa da film aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Burada kullanılan saçma sapan anlatıma bir örnek vermek gerekirse, Springsteen'in tacizci babası Douglas'la tepedeki bir malikaneye yaklaşırken çekilmiş bir anı sahnesi var. Cooper ve editör Pamela Martin hemen Springsteen'in Mansion on a Hill şarkısını yazdığı sahneye geçiyor. Ah bakın, Springsteen, Faye ve kızı Hayley ile Atlantic City'de harika bir gün geçiriyor. Şimdi de albüme olası bir şarkı olarak Atlantic City'yi bir not defterine yazıyor. Daha sonra Springsteen ve E Street Band bir anlığına rafa kaldırılacak olan Born in USA şarkısını kaydederken, Cooper, izleyen, başını sallayan ve pişmanlıkla gülümseyen mühendis denizini göstermekten kendini alamıyor. Aman tanrım, ne kadar da başarılı bir şarkıları var. Filmin daha bayağı seçimlere son derece talihsiz. Özellikle de filmin kolay açıklanamayan bir sanat eserine bir övgü olarak tasarlandığı düşünüldüğünde. Cooper'ın bunu anladığı anlar var ve film sanatsal bütünlüğün parıltılarıyla güzelce çekilmiş. Springsteen'in babasıyla sinemada The Night of the Hunter'ı izlediği sahnelere tekrar geri dönüşler veya Terrence Malick'in Badlands'ini gece geç saatlerde izleme, sanatın bazen kozmik yollarla daha fazla sanat doğurduğunun küçük göstergeleri. Ama sonra kendini tekrar eski klişelerle diz çökürtüyor. Tüm çocukluk bölümü siyah beyaz çekilmiş. Filmin, hafızayı yaşayan, nefes alan bir organizma olarak görme anlayışını baltalayan aptalca bir karar. Filmin en iyi özelliği, Bruce ve Faye arasındaki aşk, White ve Young arasındaki uyum elle tutulur cinsten ve Cooper, büyük bir şöhretin eşiğindeki bir sanatçının terk edilmiş ve yoksunluğun acısını gizleyen yerleşik gülümsemesiyle işçi sınıfı bekar anneyle neden ilgilenebileceğini anlamamıza sağlam bir şekilde yardımcı oluyor. Burada, filmin geri kalanında ciddi şekilde eksik olan ve ihtiyaç duyulan bir nüans var ama aynı zamanda farklı bir filmden. Cooper ya kendi niyetlerinin farkında değil
ya da biyografik film türünün en kötü eğilimlerinin cazibesine fazlasıyla kapılmış gibi görünüyor. Son 30 dakika özellikle sıkıcı ve ancak konuşma terapisinin faydalarına dair şekerli bir reklam olarak tanımlanabilecek bir sonla bitiyor. Springsteen, kariyerinin ilk dönemlerindeki en cesur albümüne, Nebraska'nın hem kişisel hem de toplumsal olarak geniş bir etki yelpazesinden nasıl benzersiz bir Amerikan eseri yarattığını vurgulayan gerçek bir sinematik övgüyü hak ediyor. Bunun yerine çoğunlukla Bruce'u kendine bakması için nazikçe teşvik eden bir dizi sahneden oluşan bir dizi. Strong'un yer aldığı neredeyse her sahne, Succession oyuncusunun yeni zirvelere ulaştığı bir açıklama içeriyor. Cooper'ın filminin Succession'ın başarısına ilgi yaratmak yerine onu bir kenara itmiş olması da oldukça olası.